Balıklara kabuksuz arteme vermek söylendiği kadar iyi mi? Selamlar, ben Murat ve bu videoda kabuksuz artemiyeyi konuşuyoruz. Elimde bir kutu şöyle Rotifish'in kabuksuz artemiyası var. Ben genelde bunu kullanıyorum çünkü en kolay bunu bulabiliyorum açıkçası. İnternetten falan paketli de alabilirsiniz. Hepsi aynı işi görecektir. Yani burada herhangi bir marka işbirliği yok. Genelde bunu kullandığım için bunu gösteriyorum. Peki kabuksuz artemiye kullanmak sanıldığı kadar iyi bir şey mi? Balıklara ne kadar faydası var? Gerçekten yavruların hızlı büyümesini sağlıyor mu? Balıklara her gün verilebilir mi? Ve en önemlisi gerçekten harcadığınız paraya değiyor mu? Bu videoda bunların hepsine cevap bulacağız. Öncelikle artemia nedir? Buna bir cevap verelim. Artemia tuzlu sularda yaşayan küçük kabuklu canlılardır. Bu canlılar uzun yıllardır akvaryum hobisinde canlı balık yemi olarak kullanılıyor. Normal şartlarda aldığımız artemia yumurtaları uygun ortamlara hazırlanarak yumurtadan çıkartılıyor ve bu şekilde yumurtadan çıkmış artemialar balıklara veriliyor. Yani burada ortaya çıkan canlı yavruyu aslında doğrudan balıklara veriyoruz. Ama kabuksuz artemiada işler bu şekilde işlemiyor. Kabuksuz artemia dediğimiz şey yumurtanın kabuğunun özel bir işlemle çıkartılmış hali. Yani aslında canlı artemia değil, doğrudan yumurta. Bu noktaya dikkat çekmek gerekiyor çünkü birçok kişi kabuksuz artemiayı doğrudan canlı artemia sanıyor. İkisi arasındaki fark birinin doğrudan oluşmamış yumurta olması, diğerinin yumurtadan çıkmış canlı olması. Kabuksuz artemialar hareket etmez, açılmazlar ve canlı artemianın aksine direkt yem olarak kullanılabilirler. Peki gelelim bu kabuksuz artemianın avantajlarına. Ben neden kabuksuz artemia kullanıyorum? Öncelikle bundan bahsedeyim. Düzenli olarak işe gidip gelen biri olduğum için artemia çıkaracak vaktim olmuyor. Artemia çıkaracak vaktim olsa dahi bu artemiaları takip etmek çok zor oluyor. Bildiğiniz gibi artemialar 24 ile 36 saat içerisinde yumurtadan çıkıyor ve en verimli hali o yumurtadan çıktıkları hali aslında. İlk yumurtadan çıktıkları haliyle balıklara verirseniz en yüksek verimi alıyorsunuz. Ki ben bunu şu anda sağlayamıyorum. Bırakın ilk yumurtadan çıktıkları hali, herhangi bir şekilde artemiaları canlı tutup balıklara verecek vakti bile bulamıyorum. Çoğu gün bu şekilde geçiyor. O yüzden benim için en büyük avantajı kabuksuz artemianın pratik oluşu. Canlı artemia çıkarmak için tuz hazırlamanız gerekir, hava taşı bağlamanız gerekir, 24-36 saat beklemeniz gerekir. Kabuksuz artemiada bunların hiçbiri yok. Kutuyu açarak direkt kullanabilirsiniz. Ben nasıl kullanıyorum bundan biraz bahsedeyim. Benim elimde küçük bir sosluk var. Bunu birçok yerde bulabilirsiniz. Ben de 1 milyoncu tarzı bir yerden aldığımı hatırlıyorum. Bunun içerisine doğrudan kabuksuz artemiayı kendi oranımda koyuyorum. Bunu tamamen göz kararı koyuyorum çünkü çok fazla akvaryum olduğu için çok fazla balık var. Tamamen tahmini bir oranda koyuyorum. Siz kendi balıklarınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer bu yöntemi kullanacaksanız. Bu yöntemi kullanmasanız da farklı yöntemler var. Sonrasında içerisine içme suyu ekliyorum. Neden içme suyu ekliyorum? Bu konuda hazırladığım sosluğu aslında her akvaryumda kullanacağım için içerisine ekstra bir su eklemek istemiyorum. Yani akvaryum suyu eklemek istemiyorum. Eğer bir akvaryumunuz varsa doğrudan akvaryumdan alacağınız su daha faydalı olacaktır. Ben temiz içme suyu ekliyorum içerisine. Bu şekilde her akvaryuma direkt dökerek geçebiliyorum. Benim için en pratik kullanım bu şekilde. Eğer isterseniz siz bunu farklı bir kaba döküp içerisine yine su döküp şırıngayla çekerek, işte pipetle çekerek balıklarınıza verebilirsiniz. Çok olduğu için ben bu pratik yöntemi kullanıyorum. Bayağı da işime geliyor açıkçası. Kabuksuz artemianın en büyük avantajı kabuk sorununun olmaması. Kapalı artemia yumurtalarını balıklar maalesef sindiremiyorlar. Özellikle küçük yavrularda bu kapalı yumurtalar, yumurta kabukları ciddi problemlere sebep olabiliyor. Kabuksuz artemiada ise dış bir kabuk olmadığı için balıklar tamamını tüketebiliyorlar. Bu da aslında yemin değerlendirilme oranını arttırıyor benim kullanımıma göre. Kaliteli kabuksuz artemiaların protein oranı genellikle çok yüksek. Bu yüzden balıkların gerçekten büyümesine katkı sağlıyor. Ama kullanımda dikkat edilmesi gereken birçok nokta var. Özellikle beta yavruları, lepistes yavruları, kılıç kuyruk yavruları, moli yavruları, kısaca canlı doğuran yavruları, yeni doğmuş çiklit yavruları, apistograma yavruları, işte ramirezi yavruları, bunların hepsinde yüksek verimlilik sağlıyor, büyümeyi hızlandırıyor. Bu tamamen benim kendi tecrübem. Ama burada düzenli kullanım şart. Ayda bir kere verip bir daha 30 gün boyunca başka bir yem verirseniz artemianın etkileri tam olarak ortaya çıkmamış oluyor. En büyük avantajlarından bir tanesi de bu artemiaların uzun süre saklanabiliyor olması. Canlı yemler bildiğiniz gibi sürekli ilgi ve sürekli üretim istiyor aslında. Ama kabuksuz artemiayı bir kenara koyun, işte kullanacağınız zaman hazırlayın, balıklarınıza verin. Son derece pratik oluyor. Peki kurutulmuş artemialar canlı artemialar kadar iyi mi? Bunu birçok insan soruyor. Ben de çok sorguladım, ben de çok araştırdım. Burada net bir cevap var. Kabuksuz artemialar canlı artemialar kadar iyi değiller. Yani bu soruya hayır cevabını verebiliriz.
Ama düşündüğünüz kadar yüksek bir fark yok. Canlı artemyaların en büyük avantajı hareket ediyor olmaları. Yani aslında canlı bir hayvan olmaları yani. Hareket ettikleri için balıklardaki avlanma içgüdüsünü ortaya çıkartıyor ve balık bunu yakalama hareketiyle hızlı davranıp yakalıyor. Özellikle vahşi türlerde, beta yavrularında canlı artemyalar çok daha faydalı sonuçlar veriyor. Bunu bizzat tecrübe ettim. Çünkü balık o hareket eden canlıyı yakalamak için hamle yapıyor ve yakaladığında otomatik olarak protein vücuduna almış oluyor. Ama kabuksuz artemyayı doğrudan suya döktüğünüzde dibe çöken bir halde indiği için aşağıya balıkların çoğu buna tepki vermeyebiliyorlar. Çok şükür şu ana kadar benim başıma gelmedi. Belki arada kaybettiğim yavrularda bu sebepten kaybettiklerim de vardır ama genel olarak ben yeme tepki verdiklerini görüyorum. Burada biraz da sizin inisiyatifinize kalmış durum. Artemyayı verirken biraz dikkatli ve hassas davranırsanız balıklar onu canlı bir yem sanıp avlayacaklardır aslında. Ama özellikle vahşi türlerde bunu çok sık gördüm. Canlı artemya eşittir kesin sonuç, bunu söyleyebilirim. Ayrıca canlı artemyada bazı yağ ve mineral oranları bir tık daha fazla. Yani ikisini kıyas yapmak gerekiyorsa canlı artemyalar kesinlikle bu işin zirvesinde ve bundan sonraki süreçte de zirvede bu canlı artemyalar kalacak gibi duruyorlar. Yani kabuksuz artemya canlı artemyanın verebildiği sonuçların hepsini sağlayamıyor tabii ki. Ancak bir hobicinin ihtiyaçlarını tamamıyla karşılayabiliyor ki bizim için işimize gelen sonuç da bu aslında. Hem işimizi kolaylaştırıyor hem de kullandığımızda sonuçları olumlu oluyor. Yani şöyle söyleyebiliriz, canlı artemya 10 puansa kaliteli bir kabuksuz artemya 8-9 puan eder benim gözümde. Peki bu kabuksuz artemya hangi balıklarda kullanılabilir? Aslında birçoğunu saydım videonun başından beri. Canlı doğuran grupların tamamında kullanılabilir. Yavru çiftliklerde kullanılabilir, beta yavrularında kullanılabilir. Ben şu an aktif bir şekilde lepistes'lerde, entlerlerde, kılıç kuyruklarda, platilerde hepsinde kullanıyorum. Zaten yeme görüntülerini de burada bir yerde izliyorsunuzdur mutlaka. Balıklar gerçekten bu kabuksuz artemyayı verdiğimde kuru yeme kıyasla çok daha fazla tepki gösteriyorlar. Artık kokusundan mıdır, görüntüsünden midir bilmiyorum ama o kırmızı görüntüsünden midir bilmiyorum. Ciddi şekilde bir saldırganlıkla yaklaşıyorlar bu yeme. Bunu izlemek de çok keyifli oluyor, çok hoşuma gidiyor. Saydığım balık türleri dışında zebra danyolarda, tetra türlerinde özellikle transgenetik tetra üretecekseniz bol bol kullanabilirsiniz, ciddi şekilde faydasını görürsünüz. Birçok raspora türünü üretmenin de yolu kabuksuz artemyadan geçiyor olabilir eğer canlı artemya üretmiyorsanız tabii ki. Özellikle yavru büyütme dönemlerinde saydığım tüm balıklarda boylanmayı 2 kat hızlandırıyor. Benim gözlemime göre gerçekten 2 kat hızlandırıyor. Tabii ki su değişimleri de önemli. Tabii ki kullandığınız kuru yemler de önemli. Ama kabuksuz artemya farkını hissettiriyor. Biz bu kabuksuz artemyayı ne sıklıkla vermeliyiz? Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi de bu. Bazı insanlar gün aşırı balıklara kabuksuz artemya veriyorlar. Bu bazı sindirim bozukluklarına sebep olabilir. Sürekli kabuksuz artemya vermek balıklarda ciddi rahatsızlıklara da sebep olabilir. Bu yüzden bu doğru bir yaklaşım değil. Hiçbir yem tek başına mükemmel değildir ve hiçbir yem tek başına balıkların tüm ihtiyaçlarını karşılamaz. Bu yüzden düzenli aralıklar belirleyerek balıkları beslemeliyiz. Benim kullandığım yöntem her akvaryum için haftada 2 kere aslında. Bu şekilde ilerliyorum. Protein ağırlıklı beslenen balıklar varsa ki bazılarında mesela yavru dönemleri oluyor. O zaman haftada 4'e çıkarttığım da oluyor. Ama genel oranda bakarsak yavrulayan, işte doğuran balıklar olabilir. Yumurta dizen balıklar olabilir. Ne bileyim işte apistogramalar gibi üreme sürecini hazırladığım balıklar olabilir. Bunlara haftada 2 kere bu kabuksuz artemyayı veriyorum. Ki gayet de keyifleri yerinde. Bir tık da özlediklerini hissediyorum. Bu da hoşuma gidiyor. Biraz da böyle onun değerli bir yem olduğunu anlıyorlarmış gibi geliyor. Ya da ben öyle yorumluyorum. Yani kabuksuz artemyayı tek başına vermek değil, farklı yemlerle desteklemek aslında faydalarının daha çok ortaya çıkmasını sağlıyor. Balıkların gelişimine daha fazla katkı sağlamasını sağlıyor. Sürekli kabuksuz artemya vermek dediğim gibi farklı sonuçlar, farklı olumsuz sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Kabuksuz artemya kullanırken birkaç farklı noktaya dikkat etmek gerekiyor. Birincisi fazla yemleme. Şu anda benim balık sayım fazla olduğu için ben bol bol basıyorum akvaryumların içine ama balık sayınız azsa, mesela 10 lepistesiniz varsa, ne bileyim işte bir akvaryumun içinde 30 lepistesiniz varsa bunlara göre oranı ayarlamanız lazım. Çünkü artemyalar, kabuksuz artemyalar da suda çok hızlı bozulabiliyorlar. Çok fazla tüketimde balıklarda şişkinlik yaratabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Balığınıza oranlı şekilde artemyayı, kabuksuz artemyayı kullanmalısınız. Yani burada aslında diğer yemler gibi yaklaşabilirsiniz. Balıkların birkaç dakika içinde tüketebileceği kadar kullanmalısınız. En iyi sonucu bu veriyor. Artan kabuksuz artemyalar dibe çökerek amonyak birikmesine, su dengesinin bozulmasına ve nitrat artışına sebebiyet verebilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Özellikle yavru tanklarında buna dikkat etmezseniz, yavrular nasıl olsa yer deyip bol bol artemya basarsanız ciddi olumsuz etkilerle karşılaşabilirsiniz. Bu işi şöyle genel olarak toparlamak gerekirse kabuksuz artemyalar canlı yemlerin yerine geçen yemler değiller.
ama onlara en iyi alternatifler, kullanım kolaylığı, protein yüksekliği, yavrular tarafından rahat tüketilmesi, saklama koşullarının iyi olması ve benim gibi üretim yapanlar için büyük bir rahatlık sağlaması gerçekten kabuksuz artemiyi benim yemlerim arasında olmazsa olmazlardan bir tanesi haline getiriyor. Eğer canlı yem çıkarmaya zamanınız yoksa ya da bununla uğraşmak istemiyorsanız kaliteli bir kabuksuz artemia en başarılı sonucu almanızı sağlayacaktır. Peki siz kabuksuz artemia kullanıyor musunuz ya da kabuksuz artemiyi canlı artemiaları tercih eder miydiniz? Avantajları hakkında ne düşünüyorsunuz? Tecrübelerinizi benimle yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bu videoda size elimden geldiğince kabuksuz artemianın faydalarını anlatmaya çalıştım, nasıl kullandığımı anlatmaya çalıştım ve sonuçlarından bahsettim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Yeni akvaryum videolarında görüşmek üzere, hoşça kalın.